çatışma çıkarak birimizden birinin kanı dökülecekti ve nitekim öyle oldu. Dökülen kan onun oldu ve o hayatını kaybetti. Bedenini satırla, baltayla ve o lıklarını et kıyma makinesinde kıyma diye çekiyorlar. Ve o çektikleri kıymayla fırının birisinde etli pide dediğimiz ekmek tarzına döndürerekten babamın ve dedemin hayrı diye orada birilerine dağıtım yapıyorlar. Bir cinayet işlemişsin. Öldürdüğün kişi hiç rüyana girdi mi? Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bugün işlediği cinayetten dolayı uzun yıllarını cezaevinde geçirmiş bir kişiyle birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Sizler de cezaevlerinde yaşayan insanlara göz oluyorsunuz, kulak oluyorsunuz, söz oluyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum sizlere. Allah kolaylıklar versin diyorum. Allah razı olsun. Ben Sivas merkeze bağlı Porsuk köyünde dünyaya geldim. Dedelerim, ecdadım Kars göçmeni olarak 93 muhaciri denilen bir zamanda Sivas'a göç ederek burada yerleşik bir düzene girmişler. Ve burada dedelerim de doğmuş ve büyümüşler. Herkes gibi ben de köyde doğdum. 15 yaşına kadar köyde yaşadım. Tabii köy hayatından sonra şehir hayatında da yine çalışmaya başladım. Zaman geçtikçe, yaşımız da tabii ilerledikçe askeri vatanı görevimizden sonra hayatımıza devam ediyoruz ve bu arada tabii ki merak saldığım basın sektörüne girdim. Basın sektörüne girdikten sonra tabii siyasete de girmiş oldum bu arada. Siyasi hayatımı da sürdürmekteydim. İlerleyen senelerde Sivas'tan çıkarak Ankara'ya, tekrardan Ankara'ya geçerekten siyasi hayatıma ve çalışma hayatına orada devam ettim. Tabii bu süreç içerisinde de bir takım faaliyetlerimi yoğunlaştırdıktan sonra başıma bir hadise geldi ve o hadisenin neticesinde cezaevine bağlandım. Peki neden cezaevine girdin abi? Bir mücadelenin içerisindeydik. Efendime söyleyeyim, bir ideolojik düzenin içerisindeydim. Ben ilahi kelimetullah'a gönül vermiş, nizam-ı alem mefkuresine gönül vermiş, davasına gönül vermiş bir insandım. Tabii ki haksızlıklar karşısında hiçbir şeyi sineye çekmeyen, mücadelesine devam eden biriydim. Ve çalıştığım ulusal bir gazete vardı. Burada zaman içerisinde siyasetçi olduğumdan dolayı da zaman içerisinde gördüm ki birçok vatan hainleriyle birlikte çalıştığımın farkına vardım. Bu vatan hainleri dediğim yıllar sonra FETÖ kisvesi altında bir oluşumdu. Tabii ki biz bunu yıllar önce biliyorduk ve ona göre de mücadele veriyorduk. Bunların yapılanması içerisinde menfaatperest bir duruşlarından, hayri meşru bir şekilde hareketlerinden ilerleyişlerini müşahede ediyordum. Ve bu ilerleyişleri kendi üzerimizden gördüğüm kadarıyla bir takım yerleri ele geçirmek ve meşru olmayan yollarla kurumları ele geçirmenin mücadelesini veriyorlardı. Tabii ben de üzerimden gittikleri için buna müsaade etmedim. Etmeyince de bu kirli bir yapı ve kirli insanlar tarafından kumpasa düşürüldüm. Tabii bu kumpasın neticesinde de her şey artık çıkmaz bir sokağa girmiş gibiydi ve haliyle çatışmaya kadar gitti aramızdaki mevzular. Tabii ki bu mücadelemiz ilk önce sözlüydü. Sonra yapıcı bir şekilde hadiselerin düzelmesini istedim ama baktım ki hadiseler düzelmiyor. İşler düzelmiyor. Sözün bittiği noktaya geldik. Sözün bittiği yerde her şey meydana iner. Meydanda artık dil sözünü bitirir, artık ele düşer. Ele düştükten sonra baktım ki ya benim dünyam kararacak ya onun dünyası kararacaktı. Nitekim de öyle oldu. Neticede karşılaştığımız anda aramızda silahlı bir çatışma çıkarak birimizden birinin kanı dökülecekti ve nitekim öyle oldu. Dökülen kan onun oldu ve o hayatını kaybetti. Ben herhangi bir yara almadım. O kişi de kan kaybından hayatını kaybetti. Ve ben de teslim olarak devletimize yargılanma sürecine girmiş oldum. Peki Rüstem abi, tam olay anında ne hissettin? Sözün bittiği yerdeydim. Söz bittim miydi yapacak hiçbir şey kalmıyordu. Neticede bir hayata girecektim. Ya kaybedecektim ya kazanacaktım. Tabi burada kaybeden öbür taraf oldu, kazanan ben oldum. Tabi kazanan ben oldum ama acı bir sonla da hadise bitmiş oldu. Böyle olsun ister miydin abi? Tabii ki istemezdim ama yapılan hareketleri, işleri, verilen mücadeleleri gördüğümde artık bu kaçınılmaz olmuştu. Bazen insanlar yapıcılıktan anlamıyor. Tabii ki karşımızdaki insanlar dünya menfaatlerine boyun bükmüş, menfaatperest insanlardı. Vatan düşmanlığı yapan insanlardı, millet düşmanlığı yapan insanlardı. Benim de mizac olarak kesinlikle bunların karşısında hiçbir şekilde kayıtsız kalamazdım. Üzerimden gittikleri yolu tıkadım ve
ve neticesinde bu hale gelinmiş oldu. Burada tabii ki pişmanlık duymanın da bir anlamı yoktur. Ben inandığım değerler uğruna yapmış olduğum, girmiş olduğum hareketi yaşadım. Yaşadıklarıma da pişman değilim. Bugün olsa haksızlıklar karşısında kesinlikle her türlü metanetli bir şekilde mücadele vereceğime inanıyorum. Tabii söz konusu vatanım olunca, dinim olunca, milletim olunca, bedenim olunca, ekmeğim olunca her türlü mücadelenin içerisinde yer almaktan hiçbir zaman çekinmem. Peki abi, devletin polisi var, askeri var. Onlara sığınmak veya onları anlatmak yerine neden kendi kendine bir infaz yaptın? Tabii ki o süreç içerisinde konuşmam gereken insanlarla konuştum. İstişare yapmam gereken insanlarla istişare yaptım. Ama birçok şeyler bizim ülkemizde olduktan sonra devletimiz devreye giriyor. Büyüklerimiz devreye giriyor. Veya da devreye girmesi gerekenler devreye giriyor. Ama iş olmadan önce birçok kişi nedense elini taşın altına koymak istemiyorlar. O yüzden de insanlar kendi adaletini bazen kendisi uygulayabiliyor. Ama uyguladıkları zaman da hazin bir gerçekle karşı karşıya kalıyorlar. Maalesef aynısı bana da olmuş oldu. Cezaevine ilk girdiğinde nasıl bir hisse kapıldın? Büyüklerimizi çok dinlerdim. Geçmişte yaşananları, hayatları, mücadeleleri çok dinlerdim, okurdum, görürdüm de. Zor bir hayattı, zor bir yoldu, karanlık bir yoldu. Tabii işin sonu aydınlığa da çıkabilirdi, düzlüğe de çıkabilir veya da yolun sonu karanlığa ve uçuruma da gidebilir. Bu hayat çetin ve meşakkatliydi. İlk girdiğimde gördüm ki taş duvarların soğukluğu, çaresizlik, sefaletlik, gariplik, her türlü meşakkati insanların hayatına da yansımış. Umutsuzca, ümitsizce insanlar bekleyişe girmiş. Aydınlık bir dünyadan karanlık bir dünyaya, sonu ne olacağı belli olmayan bir dünyaya girmişti. Tabii ki ben onları o şekilde müşahede ederken benim de onlardan bir farkım kalmayacaktı. Çünkü yolum uzun olacağını ben de biliyordum. Ve insanların çaresizliği her haliyle yaşantılarına da yansımıştı. Yargılama sürecinde neler yaşadın? Yargılama sürecinde nasıl bir gidişatın olduğunu görebiliyordum. Avukatlarımla olsun, etrafımla olsun, dışarıdan aldığım bilgilerle olsun. Çünkü hadiseme siyaset bulaşmıştı. Hadisemde bana karşı hukuki bir karar değil, siyasi bir karar verilmişti. Ben de işin içinden çıkamamış ve verilen karara boynumu bükmüştüm. 6 yıl gibi bir uzun zaman hüküm özlü kaldım ve Yargıtay tarafından dosyam onandı ve yaşantıma müebbet ceza alarak devam ettim. Tabii ki burada metanetimi hiçbir zaman yitirmedim. Umutlarımı, ümitlerimi hiçbir zaman yitirmedim. Bir Müslüman, bir dava adamı hiçbir zaman umutsuzluğa girmez, girmemeli de. Allah büyük dedim, hayatıma devam ettim bir şekilde. Acılar içerisinde, sıkıntılar içerisinde ve de çaresizlikler içerisinde bu hayatı yaşadım. Müebbet ceza aldığında ne hissettin? Tabii mahkemenin seyrini biliyordum. Dışarıdan aldığım bilgiler, avukatlarımdan aldığım bilgilerle mahkemede müebbet ceza alacağımı biliyordum. Ve kendimi ona hazırlamıştım zaten. Çünkü geçmişte yaşananları gördüğümde müebbet ceza alanları, ağırlaştırılmış müebbet ceza alanları, idam cezası alanların hallerini biliyordum. Onların nasıl bir şekilde çileli hayatlarını aşıp da mutlu sonlara ulaştığını da biliyordum. Ben hiçbir zaman dediğim gibi ümidimi, umudumu yitirmedim. Ve müebbet cezaya kendimi hazırlamıştım zaten. Nitekim de cezam onandı ve müebbet cezamı çekmeye başlamıştım ben de. Cezaevinde yaşam şartları nasıl? Hapishanede hayat zordur, mücadele zordur, yaşamak zordur ve oranın şartlarına uyum sağlamak zordur. Her hapishanenin kendine has özelliği var, güzelliği var. Tabii ki kendi içerisinde. Kimi yerlerde sıkıntı yaşarsın, kimi yerlerde sıkıntıların hafifleşir, kimi yerlerde daha da mağduriyetler yaşarsın. Yaşam alanı zordur, kuralları zordur. Senin istediğin gibi hiçbir şey olmayabilir, yürümeyebilir, gitmeyebilir. Ama oradaki insanlar birçok nedenlerden dolayı insanları birbirine hem düşman haline getiriyorlar, hem devlete düşman ediyorlar, hem millete düşman ediyorlar. Efendime söyleyeyim, yapılan hareketler, tavırlar, sergilenen bir yaşantı var orada. İnsanlar orada çilenin içerisinde, mağduriyetlerin içerisinde yoğrulup gidiyor. Ve zor şartlarda insanlar yaşam mücadelesi veriyorlar. Ve insanlar birbirine orayı kötü bir alana getiriyorlar, zorlaştırıyorlar. İnsanlar her türlü fedakarlıktan ziyade acı dolu hikayelere ve acı dolu hayatlara insanları maruz bırakabiliyorlar. Bunları da yaşayarak zaten gördüm. Peki cezaevinde parası olanla olmayan arasındaki farklar nelerdir? Maddiyat dışarıda da çok önemli. Dışarıda olduğu kadar içeride de çok önemli. Parası olan insan
oranın şartlarına göre ne yapıyor? Gönül dünyası hafiften rahatlayabiliyor. Çünkü cebinde durumu olan, parası olan insan oradaki ihtiyaçlarını rahat alabiliyor, karşılayabiliyor ve kimseye minnet duymadan orada yaşantısını devam ettirebiliyor. Nefsini köreltebiliyor. Ama parasız insan her zaman gariptir, çaresizdir, çilelidir. Kimden isteyeceğini şaşırır, kime el açacağını şaşırır. Hele hele kimsesi de yoksa, geleni gideni yoksa, arayanı soranı da yoksa oranın garibanlığı çekilecek halde değildir. O yüzden ben şuna dikkat ederdim. Yıllar boyunca kaldığım koğuşlarda imkanlarımı herkesle paylaşır ve imkanı olanların herkesle paylaşılmasını sağlardım. Çünkü oranın garipliği çekilecek gibi değildir. Acı ve masumdur. Peki mahkumlar ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorlardı? Cezaevinde dışarıdaki bakkal gibi, market gibi orada da kantin dediğimiz bir mekan vardır. Alışveriş yeri vardır. Tabii ki oraya çıkaraktan alışveriş yapamıyorsunuz. Haftalık orada belirli bir sistem var, düzen var. Orada yazıyorsunuz, dilekçe veriyorsunuz veya fiş veriyorsunuz. Orada isteklerinizi kısmi de olsa her şey satılmamakla beraber kısmi de olsa zaruri ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Haftalık yazabiliyorsunuz. İmkanlarınız ölçüsünde oradan karşılıyorsunuz kantinden. Cezaevinde yemekler nasıldı ve kendiniz yemek yapabiliyor muydunuz? Hapishanede devletimiz tabii yemekleri veriyor, yemekhaneden yaptırıyor ve sabah ile akşam yemekleri dağıtıyor, kahvaltısını dağıtıyor belirli saatlerde. Tabii ki yemekler, güzel olan yemeklerin yanında hoş olmayan yemekler de çıkıyor. Hep aynı yemekler çıkıyor. İnsanlar istemeyerek de olsa yiyebiliyorlar. İşte atıyorum 20 çeşit yemek çıkıyorsa bir cezaevinde bunun 10 çeşidi güzelse diğer 10 çeşidi de yenmeyecek halde çıkıyor. Çoğu da çöpe gidiyor maalesef. Tabii ki bizim de imkanlarımız olmadığı için, yemek yapmak gibi imkanlarımız olmadığı için mecbur yemek zorunda kalıyoruz. Ama bazen ilkel şartlarla kendimiz yemek yapabiliyorduk. Yani nefsimizi köreltmek için ilkel şartlarda bazen yemekler yapabiliyorduk veya da verilen yemeği tekrardan terbiye usulü yaparaktan güzelleştirip nefsimizi öyle körleştirebiliyorduk. Çünkü her şeyi her zaman yiyemeyebiliyorsun. Bazen başka cezaevlerinde olan yemekler başka cezaevinde çıkmıyor. Çeşit çeşit çıktığı zaman bir yerde olan yemek bir yerde de olmayabiliyor. İstediğin yemeği her zaman yiyemeyebiliyorsun. Verilen yemeği yemek zorundasın. Hele maddi imkansızlıklar içinde olanlar mecburen karavanadan geleni yiyorlar. Peki yemek yapıyormuşsunuz. Nasıl yemekler yapıyordunuz kendi imkanlarınızla? Şimdi kendi imkanlarımızla, ilkel şartlarla mesela tabii tüp olayı olmadığı için cezaevinde verilen semaverin içerisinde, çay semaverin içerisinde yemek yapabiliyorduk. Yani içine yağ döküp içinde işte domates, biber veya da işte çeşitli şeyleri yapabiliyorduk ve ısıtabiliyorduk. Veya da fitil dediğimiz fitil yaparaktan bir bez parçasına sıvı yağ dökerekten altına bir ateş yakarak o şartlar içerisinde yemeğimizi yapıyorduk. Ama tabii doyurucu olmasa da sadece nefsimizi öyle köreltebiliyorduk. Yoksa yemek yapmak diye bir şey söz konusu değildi. Mesela işte ilkel şartlar dediğimiz aletlerle kendimize bir şeyler yapıyorduk. Yani diyelim ki çay semaverin bozuldu, çay semaverin yoktur, çay içmek istiyorsun. Peki nasıl çay yapacaksın? Ne yapıyorduk? Mesela bir tane kavanozun içine çayı atıyorduk. Onun içine su koyuyorduk. Tabii buna nasıl bir kablo yapacaksın? Nasıl bir kablo uzatacaksın? Bu da tabii ki çaresizlikti. Ne yapıyorduk orada? Sigara paketlerinin içerisindeki jilatini çıkarır. Bunu kablo haline getirir. Birbirine dolardık. Kablo haline getirirdik ve onu da bantla sarardık. Bantla sardıktan sonra ucuna demir ve tahta bağlardık bir tarafına. Bir tarafını da prize sokardık. Onu kavanozun içine bırakır. Orada kablo vaziyeti görmesini sağlar. Çayımızı öyle demlerdik. Yemek sistemi olunca mesela diyelim ki tost yapmak istiyorsunuz. Canınız bir tost istedi. Ekmeğin arasına peyniri koyardık. Tabii basacak herhangi bir şeyimiz olmadığı için demir dolaplarımız vardı. Demir dolapların raflarını söker. Birine altına fitil yapıp ateşin üstüne koyar. Diğerini de onun üzerinde ters döndürür. Ekmeğimizi o şekilde tost yapar. Nefsimizi körletirdik. Tabii bunu da her zaman yapamazdık. İmkanlar varsa yapardık. Çoğu zaman da zaten imkanımız yoktu. Cezaevinde vakit geçsin diye herhangi bir aktivite yapıyor muydun? Hapishanelerde ilk önceleri fazla bir aktiviteler yokturdu.
Daha sonraki zaman içerisinde yeni cezaevleri yapılınca bazı sportif aktiviteler veya da işte çeşitli konserler veya da çeşitli el işleri yapılırdı. Mahkumların kısmi bir şekilde çıkartılır, oralarda faydalandırılırdı ama her zaman herkes çıkartılmazdı. İnsanlar ne yapardı? Genelde el işleri yaparlardı. Örneğin boncuktan çanta örerlerdi, kuş örerlerdi, çakmaklık örerlerdi, çeşitli böyle süs eşyalar örerlerdi. Kimisi gemi yapardı, kimisi sandık yapardı, ahşap şeylerden ve kartonlardan yapardı. Mesela ben de simden, kağıt parçasıyla simden, kartondan saatler yapar, panolar yapar, öyle hediyeler verirdim etrafa. İnsanlar böyle kendine bir takım uğraşlarla aktiviteler yapardı. Mahkumların arasında çok fazla kavga dövüş oluyor muydu? Tabii ki mahkumların arasında belki dışarıdan daha fazla kavga olur, gürültü olurdu. Ben bunları çok yaşadım. Hem kendim yaşadım hem etrafımdakiler çok yaşadı. Tabii ki işin sonunda kimisi darp edilirdi, kimisi yaralanırdı. Efendime söyleyeyim, kimisinin hayatı kararırdı, kimisi sakat kalırdı. Birçok kavgalar birçok nedenlerden çıkabiliyordu. Ve bu cezaevinde kaçınılmaz bir mevzudur. Peki hiç unutmadığın bir kavga oldu mu? Çok oldu. Yani hemen hemen kaldığım bütün cezaevlerinde çok kavgalar görmüşümdür. Çok kavgalar yaşamışımdır. Kimisi haklı olur, kimisi haksız olurdu. Kimisi nefsine yenik düşerdi, kimisi kendini savunurdu. Ama çok büyük acılar maalesef yaşanırdı. Bunları çok görmüşümdür. Hücrede hiç kaldın mı ve kaldıysa neden kaldın? Tabii şimdi koğuşlarda yaşadığımız gibi gün geldi hücrelerde de yaşadık. 6 metrelik yerlerde, 10 metrelik yerlerde de kaldım. Koğuşlarda bazen sıkıntı olur, kavga olur ve senin orada kavganın daha da büyümemesi için seni hücreye alırlar. Veya da senin cezan ağırdır. O cezanı vermiş olduğu o ağırlıkta seni koğuşlarda bırakmaz. Hücrelere alırlar. Orada yatırırlar. Ben de çok hücrelerde kaldım. Yaklaşık yalnız başıma çeşitli cezaevlerinde 1,5 senem tek kişilik hücrelerde geçmiştir. Peki tam bu anda sormak istedim. Hücre nasıl bir yer? Hücreler tabii ki sıkıntılı yerler, sabrın doruğa ulaştığı yerler, ufacık bir yer, 6 metrelik yerler, 8 metrelik, 10 metrelik yerler olur. Burada kendi dünyandasın, iç muhasebe içerisindesin ve Rabbinle baş başasın. Tabii ki bir insan Rabbi ile her zaman baş başadır ama hücredeki yalnızlığı, çaresizliği daha bir değişiktir, daha bir farklıdır. Orada insan birçok şeyleri düşünüyor ve duygusallıklar içerisine giriyor. Orada kendine bir program yapmazsan o hücre hayatı senin bütün hayatını etkileyecek bir şekilde devam ettirir ve sonu hüsranla, sağlığınla, sıkıntılar içerisinde kalabileceğin bir yerdir. Orada da kaldığım dönemlerde kendime has programlar yapar, öyle kendimi, yaşantımı devam ettirirdim. Yani ibadet saatlerim, gazete okumalarım, kitap okumalarım, efendime söyleyeyim, spor yapmam, hepsini programlı bir şekilde götürür. Kendime dikkat ederdim. Çünkü ben dirayetli olmalıydım. Önümde uzun bir zamanım vardı. Cezam çoktu, ağırdı. Ben kesinlikle düşmemem gerekir, çaresiz kalmamam gerekirdi. O yüzden hücre hayatı zor olsa da bir şekilde kendini alıştıracaksın. İdareyle ve memurlarla aran nasıldı? Mesela cezaevinde işkence var mı hala? Zaman içerisinde hapishanelerin yapısı değişiyor, insanlar değişiyor, düzen değişiyor, uygulamalar değişiyor. Geçmiş büyüklerimizin yaşadıklarına baktığımızda, 12 Eylüller zamanına baktığımızda ve daha öncelerine de baktığımızda her türlü işkencelerin olduğu bir yerdeydi. Ama şimdiki zamana baktığımızda o işkencelerin artık hiçbirisi neredeyse olmamaktadır, yapılmamaktadır. Ama bazen idareciler art niyetli insanlar oluyor mu? Oluyordu. İnsanların işini görmüyordu, sıkıntılar yaşatıyordu, imkansızlıklar içerisinde bırakıyordu, çaresizliklere çare olmuyordu. Olan insanlar da vardı, olmayan insanlar da vardı ama birçok memurun ve idarenin tavrı mahkumun tavrına göre de şekil alabiliyordu. Yani eğer ki mahkum tertip ve düzensiz bir insansa, zapt edilmesi zorsa ona güç kullanıyorlardı. Gerektiği yerde işkence de yapıyorlardı tabii ki. Ama mahkum herhangi bir şekilde onlara zorluk çıkartmıyorsa onlar da işkence yapmıyordu ama fiziki işkence olmasa da psikolojik işkence hapishanelerde halen devam etmektedir. Bunun da önüne birçok kişiler geçmemektedir. Bunu çok müşahede etmişimdir. Kendi üzerimde de bunlar yaşamışımdır. O yüzden fiziki işkenceye tabi olduğum dönemlerde olmuştur ama psikolojik işkenceye daha fazla maruz kalmışımdır. Hiç kaldığın cezaevinden başka bir cezaevine sürgün gönderildin mi? Evet, sürgün gitme genelde mahkumların arasında yaygındır.
Kimisi hadiselerden sürgün edilir. O cezaevinde artık durdurulması zordur, sıkıntıları çoktur ve onu idare başka bir cezaevine naklini isteyerek onu gönderir. Tabii ki bu gönderilenler ailesi tarafından çok mağduriyetlere bırakılmaktadır. Çünkü gurbet cezaevi yatmak her insanın kârı değildir. Gurbete gidip insanlar çocuklarını görmesi, ailesini görmesi daha da çok zorlaştırıyor her şeyi. Ben de zaman içerisinde sürgün edilmişimdir ve bu sürgünlük istemediğim cezaevlerine zoraki gönderildiğim olmuştur benim de. Çok mağduriyetler yaşamışımdır ben de. Kaç tane cezaevinde kaldın şu ana kadar? Kaldığım il sayısı 8 tane. 10 tane cezaevinde cezamı bitirdim. İlk Ankara'da Mamak cezaevine girmiştim. Mamak cezaevinde, daha sonra Ulucanlar cezaevinde 1 yıl kaldım. Yozgat cezaevi, Sivas cezaevi, Tokat cezaevi, Giresun cezaevi, Samsun Bafra cezaevi ve Çorum cezaevinde yıllarım orada geçmiştir. Koğuşta onlarca insan var. Onları yönetmek, yani koğuşun yönetimi nasıl oluyor? Dışarıda nasıl bir hayat varsa, nasıl toplumun yönetilmesi gereken bir sistem, düzen varsa orada da bir hayat var. Bir cezaevinde hemen hemen bir belde yaşıyor. Yani burada da koğuş sistemleri olsun, kısım sistemleri olsun, buralarında kendine has bir yönetimi ve bir idarecilik şekli var. Bu da idare tarafından değil, koğuşun içerisindeki olan mahkumlar tarafından kurulur. Tabi burada kimisi seçimle gelir, herkes tarafından seçilerek başa geçirilir. Orada bir baş olur veya da kimisi de güç kullanaraktan orada bir hakimiyet kurar ve orada bayrağı eline alır, insanların yönetimini devam ettirir. Peki sen hiç koğuş başkanlığı yaptın mı? Evet. Kaldığım hemen hemen 10 tane cezaevinde 8 tanesinde koğuş başkanlıkları yapmışımdır. Orada haksız ve hakkaniyetsiz yönetimlere son vererek adil ve hakkaniyetli bir şekilde garibanlara, fakirlere, fukaraya destek olacak bir şekilde yönetimi kurmuşumdur. Zalim bir yöneticinin elinden kesinlikle bizde onlara biat olmaz. O düzeni değiştirmek de bizim görevimizdir ve onu da birçok kez yapmışımdır. Peki cezaevlerinde sağlık sorunları yaşayanlar için sağlık hizmeti nasıl oluyor? Sağlık sorunlarımızı orada revir dediğimiz bir yerde mahkumlar çıkar, dilekçeyle giderler. Orada doktora görükürler. Eğer ki sorunları, sıkıntıları orada çözülmeyecekse doktor tarafından hastaneye sevk edilir ve o kişi sevk günü gider hastaneye, tedavisini olur. Eğer ki revirde çözülmesi gereken bir hastalığı varsa orada tabipler tarafından ilaç yazılarak da onun tedavisi giderilir. Peki ibadet etmek isteyenler için, yani namaz kılmak isteyenler, dua okumak isteyenler için veya mesela bayramlarda, seyranlarda ibadetler nasıl yapılıyor? Orada kimi koğuşlarda herkes müstakildir. Kendi ibadetini kendi yapar. Kimi koğuşlarda cemaat vardır. Cemaat içerisinde koğuşlarda ibadet yapılır. Tabii ki bayramlarda veya seyranlarda, cuma zamanlarında orası hapishane olduğu için toplu halde herhangi bir yere gidilmiyor. Koğuştan çıkılmadan orada ibadetler yapılıyor. Mesela ben kaldığım koğuşlarda genelde cemaat ortamı yapar. Herkesin faydalanmasını sağlardım. Orada Kur'an-ı Kerim, bilmeyenlere Kur'an-ı Kerim öğretirdim. Hadis ve fıkıh dersleri yapardım. Çeşitli tarihsel ve siyasal kitaplarla orada ders halkası oluşturur. Orada ilmi çalışmalarımızı yapardık. Çete ve örgütlerle aynı koğuşta kaldın mı hiç? Yıllarca kalmışlığım olmuştur. Eskiden kısım sistemi cezaevleri varken çete ve örgütlerle herkes aynı anda kalabiliyordu. Aynı koğuşları paylaşabiliyordu. Bir müddet sonra suç ayrımı oldu ve cezaevlerinde farklı cezaevleri tipleri yapıldıktan sonra çete ve örgütler F tipi cezaevlerine alındıktan sonra genelde adli mahkum içerisinde çete ve örgütler kalmamıştı. Ama ben birçok yerde yatmışımdır ve Sivas'ta da Madımak hadisesinden yatan Sivas sanıklarıyla yıllarca yan yana hücrelerde ve aynı koğuşlarda yatmışımdır. Peki cezaeviyle alakalı bir şikayetiniz olduğunda ya da bir talebiniz olduğunda bunları meclise nasıl sunuyordunuz? Tabii cezaevi demek sorun ve sıkıntıların olduğu yer demektir. Acıların, kederlerin, sefaletliklerin ve çaresizliklerin olduğu bir yer demektir. Bir gün haftalık telefon görüşmesine çıkmıştım. Vekilin bir tanesi meclisten gelmiş, orada fiziki şartları geziyordu. Hapishanenin fiziki yapısını geziyordu. Ve bana denk geldi. Konuşurken dedi ki sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı yazın dedi. Dedim ki nereye yazalım? Dedi ki meclise, adalet komisyonlarına yazın dedi.
Dedim ki biz dedim sorunlarımızı, sıkıntılarımızı gelen görüşe, ailelerimize söylüyoruz. Onların vasıtasıyla gönderebiliyorlarsa gönderiyorlar ama birçok yerde dikkate alınmıyor. Ve burada dilekçe yazaraktan taleplerimizi ve şikayetlerimizi arz ettiğimizde eğer ki cezaevine veya oradaki idareciye bir sıkıntı olacaksa yazdığımız dilekçe orada yırtılıyor ve bir yere gönderilmiyor. Postaneye verilmiyor. Postaneye verilmediği için de ne oluyor? Gönderdik diyorlar ama dilekçemiz gitmemiş oluyor ve orada yırtılıp çöpe atılıyor. Vekile demiştim ben. Sayın vekil dedim, biz her şeyi yazsak da size ulaşsa da kimse bunu dikkate almıyor. Öyle insanların hakları dedim meclis odalarında oturup pencere kenarlarından insanları seyretmekle olmuyor dedim. Bakın dedim gelmişsiniz burada hapishanenin fiziki yapısını geziyorsunuz. Buyurun dedim koğuşlara girin dedim. Bakın bakalım insanlar ne hallerde. Suçun ne diye sorun bakalım. Bakın bakalım nelerle karşılaşacaksınız. İnsan hakları insanları dinlemekle onların çaresizliklerine çare olmakla dedim. Haklar korunmuş olur. Haricinde kesinlikle haklar korunmadığı gibi insanlar çaresiz bir şekilde bırakılmış olur dedim. Cezaevinde güvendiğin dostların oldu mu? Tabii ki dışarıda güvendiğin dostların mutlaka vardır. Ama hapishanenin dostlukları bir farklıdır. Çünkü sen orada hep garipsin, çaresizsin, yoksulsun ve her şeyden mahzunsun. Ve burada kader birliği yaptığın birçok arkadaşın var. Ve o arkadaşınla her şeyini paylaşabiliyorsun. Sırrını paylaşıyorsun, efendime söyleyeyim, üzüntülerini paylaşıyorsun, ekmeğini paylaşıyorsun, varlığını paylaşıyorsun, yokluğunu paylaşıyorsun. Ama hal hatır bilen insanlar orada insana dosttur. O dostlukta her zaman herkese nasip olmaz. Herkesine muhabbetin vardır ama seni anlayan insanlarla muhabbet bir farklıdır. Tabii ki benim de çok dostlarım vardır. Halen görüştüğüm dostlarım vardır. Tahliye olduktan sonra birlikte olduğum dostlarım vardır. Rabbim inşallah dostluklarımızı baki eylesin. Abi şu zamana kadar hikayesinden çok fazla etkilendiğin bir mahkum oldu mu? Uzun yıllar hapishanede kaldığımız için birçok hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Kiminin ölüm haberleri, kiminin başka haberleri, dışarıdan aldığı haberler veya da kendisinin yaşadığı hadiseler çoktur. Ama şöyle bir ilginç bir hikayeyle karşılaştım. Ulucanlar cezaevinde yatarken orada 2 tane kardeş vardı. Birisi memur, birisi kasap. Bu 2 kardeş bir cinayet işliyorlar. Adamı alıyorlar. Kendilerinin anlatımları tabii ki bunlar. Adamı alıyorlar, adamı götürüyorlar, taksinin bagajına koyuyorlar, götürüp dışarıda öldürüyorlar. Ve öldürdükten sonra kardeşlerden birisi kasap ve onu götürüyor, adamın bedenini satırla, baltayla parçalıyorlar. Ve o parçaladıklarını et kıyma makinesinde kıyma diye çekiyorlar. Ve o çektikleri kıymayla fırının birisinde etli pide dediğimiz ekmek tarzına döndürerekten babamın ve dedemin hayrı diye orada birilerine dağıtım yapıyorlar. Bu hadise tabii çok kötüydü. Anlatımları da kötüydü. Tabii buradan çok etkilenmiştim ilk yıllarda. Çok üzülmüştüm. Ve bu acımasızlıktı. Hunharca insanı katletmek ve bu insana büyük bir eziyetti. Allah ıslah eylesin ama tabii ki onların o 2 kardeşin sonu hiç iyi değildi ve akli dengelerini de yitirmeye gitmişti ve yitirdiğini de duymuştum ben. Cezaevindeyken hiç saldırıya uğradığın oldu mu abi? Evet. Hapishanelerde birçok kişi saldırıya uğramıştır. Olaylar olmuştur, hadiseler olmuştur. Birçok bunların nedenleri vardır. Kimisi seni çekemez, koğuşa hakim olduğunu kaldıramaz, çekemez. Sana kumpas kurar, efendime söyleyeyim sana tezgah kurar, seni vurmaya kalkar, arkadan vurmaya kalkar veya kalabalık bir şekilde seni tezgaha düşürmek ister. Haliyle zaman zaman ben de bunları yaşadım. Çok kez saldırıya da uğradım. Kavgalar çıktı aramızda. Tabii birçok kişiyi de darp ettiğim olmuştur. Bir tanesini söyleyeyim. Ankara Ulucanlar cezaevindeyken canıma ciddi bir şekilde kastetmek isteyen, ödül niyetinde bir pazarlık içerisinde canıma kastetmek isteyen bir insanla ciddi bir şekilde bir vuruşmam oldu ve onu da darp ederek etkisiz hale getirdim. Yoksa canıma kastedecekti. Neticede başarısız oldu ve ondan sonraki zaman içerisinde yine saldırılara uğradım ama öyle bir saldırı olmamıştı bana. Peki nasıl saldırdı? Neyle saldırdı sana? Tabii orada yapılan, ilkel şartlarda yapılan delici ve kesici aletler var. O delici ve kesici aletlerle bana saldırmak istedi. El kadar bir demir parçasını şiş haline getirip veya kama haline getirip bana saldırmak istedi.
Ben de bunun tabii ki farkına vardım. Üzerime düşünmüş oldukları kumpası ben ayıktıktan sonra dikkatli oldum. Takibimdeydi zaten. Benim onu takip ettiğini görmeden bana saldırmak istedi. Ama ben de bunu uyandıktan sonra, fark ettikten sonra elindeki delici aleti aldım ve onu darp ettim. Ama o darpımda ona delici ve kesici aletle vurmadım. Darp ettikten sonra hakimiyet altına aldım ve niçin bana saldırdığını da orada öğrenmiş oldum. Hiç isyanla karşı karşıya kaldın mı? Hapishanelerde genelde eskiden çok isyanlar olurdu. Lakin benim yattığım son zamanlarda isyan olmadı. İsyan olacak çok mevzular var, hareketler var. İdarecilerin basiretsizliği var, idarecilerin lüzumsuz yaklaşımları var. Mahkumların birbirine karşı yaklaşımları var. Ama bir tek Tokat cezaevinde, Çamlıbel cezaevinde kaldığımda orada büyük bir isyan olmuştu. Birçok kişi yaralanmış, bazıları hayatını kaybetmiş, ilaç içerek intihar etmiş ve birçok kişi de oradan başka cezaevine sürgün gitmişti ve ben de oradan Giresun cezaevine resmi olarak sürgün edilmiştim. Ölümüne şahit olduğun bir mahkum oldu mu? Zaman zaman oldu, birkaç tane oldu ama beni en çok derinden etkileyen Sivas Açık Cezaevinde kaldığım dönemde olmuştu. Orada bir tane kardeşimiz, psikolojisi bozuk olan bir kardeşimiz, tedavi gören bir kardeşimiz kendini 3. kattan kafasının üstüne betona bırakmıştı. Hayatına hazin bir şekilde son vermişti. O kişinin hayatını kaybetmesi, o kardeşimizin hayatını kaybetmesi beni ve bütün oradaki mahkum arkadaşlarımızı derinden üzmüştü. Zaman zaman düşündüğümde gerçekten huzurum kaçıyor, moralim bozuluyor ama yapacak bir şey yoktu. Cenazesinin başında uzun zaman öyle durarak kendisini müşahede ettim. Üzüntümüzü dile getirmemiz, sözlere dökmemiz mümkün değil bunu. Rabbim rahmet merhamet eylesin, taksiratını affetsin. Ölümden kurtardığın bir mahkum oldu mu? Zaman zaman dediğim gibi hapishanelerde çok kavga çıkar, çok yaralama olayları olur. Bunlara tabii ki müdahale ederdik, fırsat vermezdik. Büyümesine de fırsat vermezdik. Ama bir gün bir tane mahkum, haksız yere yatan bir mahkum arkadaşım artık öyle bir bunalıma girmiş, öyle bir durumu ciddiyete binmişti ki ben onu takip ediyordum sürekli koğuşumda ve yazmış olduğu mektup elime geçti. O mektubunda diyor ki benim diyor ölümümden koğuşumdaki arkadaşlar ve hiç kimse sorumlu değildir diyor ve o mektubu ben elime aldıktan sonra bunun farkında değildi. Gördüm ben. Daha sonra o kişi bizim yanımızda intihar edemeyeceğini anladığı için koğuşumuzdan hücreye çıkıp orada intihar etmeyi planlıyordu. Tabii ben de bu yazıyı okuduktan sonra onun hücreye çıkmasını engelledim. İdareyle görüştüm. Kesinlikle onu hücreye almayacaksınız dedim. Eğer alırsanız hayatına son verecek. Ben bu insanın, naçar ve çaresiz insanın, haksız yere yatan bir insanın hayatını hazin bir şekilde sonlandırmasına asla müsaade etmeyeceğim dedim ve koğuşumdan onu hücreye çıkartmadım ve orada konuyu da öğrendiğimi söyledim ve müsaade etmedim ve onu ölümden kurtarmış oldum o şekilde. Her ne olursa olsun bir cana kıymak bence hiç iyi bir şey değil. Sen de mutlaka böyle olmasından kesinlikle rahat değilsindir ama en nihayetinde bir cinayet işlemişsin. Öldürdüğün kişi hiç rüyana girdi mi? Zaman zaman rüyama girdiği olmuştur. Ama tabii ki şu anda hatırlayamıyorum. Kısa da olsa görmüşümdür kendisini. Hiç firar etmeyi düşündün mü? Firar etmek uzun yatanların mutlaka düşüncesinde vardır. Benim düşüncemde hiçbir zaman olmadı. Çünkü ben umutlarıma, ümitlerime hiçbir zaman kilit vurmadım. Yatacağım süre belliydi. Müebbet ceza almıştım ve 15 yıl yatıp çıkacaktım. Eğer firar edersem o ceza benim üzerimde durduğu gibi daha da çok ceza almama neden olacaktı ve hayatımı sonuna kadar kaçamazdım. O yüzden firar etmeyi pek düşünmedim. Peki cezaevinde hiç firar eden birisini gördün mü? Gördüm. Kapalı cezaevinde duyuyordum ama açık cezaevindeyken birkaç kişinin firar ettiğini gördüm. Şahit oldum ona da. Cezaevinde kaldığın süreç boyunca 4 duvar arasında hiç tahliye umudun var mıydı? Hayat zor, mücadele zor, sıkıntıların, çilenin, acının içerisindesin, çaresizliğin içerisindesin. Ama dediğim gibi ben hiçbir zaman ümitlerime, umutlarıma kilit vurmadım. Yatan mahkumlar tahliye olma ümidiyle yaşarlar zaten. Ondan bir şüphem yoktu. Rabbim can sağlığı verdikten sonra, yaşama süresi verdikten sonra mutlaka bir gün gelip tahliye olacağımı düşünüyordum, biliyordum. Çünkü daha önce duyduğum, gördüğüm insanlar var. 25 senesini, 30 senesini, 40
senesini cezaevinde geçirip de tekrar hayata dönen insanlar vardı. O yüzden benim süremde belli olduğu için bir gün gelecek tahliye olacağım diye ben de sabırla bekliyordum o günü. Cezaevinden tahliye olup tekrardan cezaevine girenler oldu mu hiç? Cezaevindeyken tahliye olup da birçok kişinin cezaevine girdiğini kendim de gördüm ve etrafımda da görüyordum. Çünkü eskiden cezalar caydırıcı değildi. Az cezalar veriliyordu. Yani bir cinayete 15 sene 20 sene veriliyordu. 6-7 sene 8 sene ceza yatırılıyordu. Yani 2005 yılından önceki ceza hukuk sisteminde 20 sene ceza alan insan 8 sene yatıp çıkıyordu. 15 sene ceza alan insan 6 sene yatıp çıkıyordu. Haliyle bunlar cinayet suçlarıydı. Başka suçlar daha da düşük olduğu için birçok kişi tekrardan suç işleyip cezaevine geliyordu. Ama son zamanlardaki 2005 yılından sonraki cezalarda birçok artışlar olduktan sonra artık o fazla gelen insanlar azalmaya başladı. Yani cezalar ne kadar fazla olursa caydırıcılığı da o kadar oluyor. Ama toplum tabii ki yeni yetişen nesil bunu bilmediği için düşenlerin çoğu hep yeni insanlar. Düştükten sonra uzun ceza yatan insanlar artık düşmemek için ellerinden geleni yapıyorlar haliyle. Yine gelenler de kısmi de olsa yine de var. Peki mahkumların af umudu oluyor mu? Af demek, özgürlük demek, mutluluk demek, çilelere, acılara son demek. Her yatan mahkumun, uzun yatan mahkumun hayalinde, hedefinde, idealinde, isteğinde, talebinde her zaman af vardır ve beklentisi de vardır. Tabii ki bizler çok bekledik ama hiçbir şekilde affa uğramadan bütün cezamızı yatıp tahliye olduk. 15 senesini cezaevinde geçirmiş birisine soruyoruz. Sana göre özgürlük nedir? Özgürlük tutsak bir insanın en büyük hayalidir. Özgür bir insan hiç kimseye bağlı kalmayan bir insandır. Fikri özgürlüğü vardır, vicdani özgürlüğü vardır, bedeni özgürlüğü vardır. İnsan her alanda, her kademede özgürlüğe hasrettir. Özgür olan bir insan hiçbir şeye bağımlı olmadan hayat yaşaması onun için mutluluk vericidir ve hayatın en güzel anıdır. Çünkü Allahü Teala yeryüzünü bir kuluna amade kılmıştır ve bütün yapısını insanoğluna bırakmıştır. Özgür olacaksın ki her şey mücadelesini daha güzel yapasın, hayatın tadını çıkarasın, insanlara faydalı olasın. Hem Allahü Teala'nın nazarında hem insanların nazarında güzel bir yerde olasın ama onu da hakkı ve hakkaniyetli bir şekilde yaşam sürersen bunu yakalarsın. Özgür olmak her insanın en büyük hayalidir diye düşünüyorum. Cezaevinde tutsak olmak yani cezaevinde yatırılmak sence ne amaçla yapılıyor insanlara? Tabii ki insanoğlu birçok şatavatlı hayat yaşar, varlık içinde yaşar, darlık içinde yaşar ama birçok şeyin de kıymetini maalesef bilmemektedir. Tutsallık ne anlama gelir? Birçok şeylerin kıymetini bilmen için mahrumiyet anlamına gelir. Tutsaklık olmasa insanoğlu birçok şeyin kıymetini bilmez. Ne özgürlüğün kıymetini bilir, ne yiyeceklerin, ne içeceklerin, ne ailenin, ne de elinde var olan hiçbir şeyin kıymetini kaybetmeden bilemediği için tutsak olduğu zaman onların değerini daha da çok anlamaktadır. Her şeyden mahrum olmaktır tutsaklık. Cezaevinde suçsuz yatan birisi var mıydı? Birçok insan gördüm. Suçsuz yere yatan insanlar gördüm. Haksız yere yargılanan insanlar gördüm. Haksız yere ceza alan insanlar gördüm. Cezasını yüksek alan insanlar gördüm. Hafif bir ceza alması gerekirken yüksek ceza alan insanlar haddinden fazla. Ama boş yere veya da bir iş yapmadan cezaevinde yatan insan pek nadir gördüm. Çünkü herkes bir şeyle uğraşmış, bir suç işlemiş, yatıyor ama kimisi fazla ceza alıyor, kimisi az ceza alıyor. Hukuk içerisinde hakkaniyetsiz bir şekilde ceza yatan insanlarla çok karşılaştım. Toplamda kaç yıl cezaevinde kaldınız? Ben müebbet ceza almıştım. Süre olarak 15 yılım cezaevinde geçti. Bunun 11 senesini kapalı cezaevinde, 4 senesini açık cezaevinde geçirdim. Bir yılda denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildim. Kapalı ve açık cezaevlerinde farklar nelerdir? Kapalı cezaevinin şartları, kuralları farklı. Açık cezaevinin şartları, kuralları farklı. Kapalı cezaevinde birçok şeyden mahrumsun. Alışverişten mahrumsun, yiyecek içeceklerden mahrumsun, insanlardan mahrumsun, ailenden mahrumsun, her şeyden mahrumsun. Ama açık cezaevi kısmi özgürlük demektir. İnsanları görebiliyorsun, doğayı görebiliyorsun, ailene daha çabuk ulaşabiliyorsun ve onlarla sık sık görüşebiliyorsun. Her 3 ayda bir de bir
bir hafta, 4 gün, 5 gün veya bir hafta izine çıkıp özgürlüğü yaşayabiliyorsun. Açık cezaevinin şartları kapalıya göre çok güzel ve insanoğlu eğer kapalı cezaevinden uzun yatıp da bir anda tahliye olursa mağduriyet yaşayabiliyor. Hayata alışması zor olabiliyor ama açık cezaevindeyken yatıp da tahliye olduğun zaman dışarıya biraz adapte olmuş oluyorsun oradayken. Cezaevinde en önemli günlerden birisi olan görüş günlerinin hazırlıkları nasıl yapılıyor? Görüş günü mahkumun önemli bir günüdür. Çünkü görüş demek ailesine kavuşmaktır. Sevdiklerine kavuşmaktır. Değişik bir insan görmektir. Tabii kimi gurbet cezaevlerinde yatar, görüşünü göremez. Kimisi kendi memleketinde yatar, her hafta görüşçüsünü görür. Tabii bu da ayrı bir sıkıntıdır. Gurbette yatan insanlar için görüş önemlidir. Onun için ayrı bir hummalı bir hazırlık olur. İnsan şevkle, azimle, bir hasretle kendini akşamdan hazırlar veya sabahtan hazırlar. İşte temizliğini yapar, kısmi temizliğini yapar, banyosunu yapar, tıraşını olur, ne bileyim işte bedensel temizliğini yapar. Götüreceği yiyecek içecek kısmi de olsa orada yiyip içeceği bir şeyler alıp poşetlere koyup görüş gününü bekler. Görüş tabii ki bir açık görüş vardır, bir kapalı görüş vardır. Kapalı görüşte pencerenin arkasında gelirler, telefonla veya da telefonsuz görüşürsün. Açık görüşte masada oturarak görüşürsün. Bir de mektubun olur. Mahkumun en önemli şeylerinden biri mektubudur. Bir de telefon görüşmesidir. Haftada bir gün telefon görüşmesine çıkar. 10 dakika süresi vardır ve haftada bir gün veya 2 günde mektup günüdür. Mektupta gözü hep kapıda olur. Cezaevinde hiç suça karıştın mı? Cezaevlerinde birçok hadiseler olur, kavgalar olur, gürültüler olur, sıkıntılar yaşanır. Sen de buna duyarsız kalamıyorsun. Haliyle o sıkıntıların içerisinde sen de olabiliyorsun. Disiplin veya başka bir ceza aldın mı hiç? Zaman içerisinde disiplin cezası aldım. 15 gün hücre cezası aldım. 1 yıl disiplin cezası aldım. Ailemle, sevdiklerimle 1 yıl boyunca açık görüş yapamadım. Haftalık telefon görüşmesine çıkamadım. İçeriye alınması yasak olan şeyler hiç içeriye giriyor muydu? Kapalı cezaevindeyken evet görüyordum, duyuyordum. İçeriye alınması yasak olan şeyleri orada kısmi olarak görüyordum. Ama açık cezaevinde onu biraz daha fazlasını görüyordum. Maalesef içeriye alınıyordu. Mesela içeriye sokulmuş olan yasak olan şeylerden bir tanesini örnek gösterebilir misin? Mesela cep telefonu içeriye memurlar tarafından alınıyordu. Herkes kendisine yakın insanlarla irtibatı olduğu kişilerden yardım isteyerekten memurlar tarafından içeriye getirtiliyordu. Açık cezaevinde de öyleydi. Açık cezaevlerinde genelde cep telefonundan ziyade uyuşturucu içeriye alınırdı. Uyuşturucu ticareti yapılırdı. Onları kimse genelde önüne geçemezdi. Açık cezaevindeyken çalışıyor muydun? Açık cezaevinde iş yurtları var. Tabii ki bütün mahkumlar dışarıda çalıştırılmazdı. Kimisi de içerideki işlerde çalıştırılırdı. Ben de Sivas Açık Cezaevindeyken birkaç tane iş yurtlarında işte çalıştım. Adliyede çay ocaklarına bakıyordum ve de Tapu Kadastro Müdürlüğü'nde orada temizlik ve çay ocağına bakaraktan yıllarımı geçirdim. Adalet Bakanlığı'ndan sorunlarınızı dinlemek için gelenler oluyor muydu? Evet, zaman zaman müfettişler veya da gözlem kurulu heyeti cezaevlerini gezerdi ama genelde kimsenin yarasına melhem olmazlardı. Çoğu zaman idarecilerle birlikte kalabalık bir ekiple girer çıkarlardı koğuşlara. Ama biz isterdik ki idarecilerle gezmesin, kendileri ve kendi yazıcılarını alsın gelsin, içeride birçok meseleleri dinlesin. Çünkü birçok mahkum ne yapıyordu? İdarecilerle geldiği için birçok meseleleri ve şikayetlerini, taleplerini dile getirmiyordu. Onlar gittikten sonra çeşitli yaptırımlara maruz kalmamak için konuşulmuyordu. Onlar da kalabalık heyetle gelip 3-5 dakika durup giderlerdi. Ama insanların gerçek sorunlarını, sıkıntılarını doğru düzgün dinlemez, anlamadan geçer gider. Herkes kendi başının çaresine yine bakardı. Birçok mevzular güdük kalırdı. Kimsenin çaresine çare olmazlardı. Ailesinden birisini kaybetmiş mahkumların cenazelerine gidilmesine müsaade ediliyor mu? Geçmiş zamanda edilmiyordu. Ama ben tahliye olmadan önceki birkaç sene içerisinde bir yasa çıkartıldı ve o yasa kapsamında adli mahkumlar içerisinde bir cenazesi olursa, 1. dereceden bir cenazesi olursa orada jandarma eşliğinde gider cenazesine katılır, geri getirilirdi. Ama bazı mahkumların güvenliği zor diyerekten götürülmezdi. Siyasiler götürülmüyor. O yüzden birçok insanlar cenazesine gidemiyor ve ailesine hasret bir şekilde, hazin bir şekilde veda ediyordu.
Peki abi cezaevindeki fiziki şartlar yani F tipi, T tipi, koğuşların düzeni falan bunlar nasıl olmalı sence? Bu sorun çok büyük bir sorun. Çünkü hapishanelerde yaşam şartları sıkıntılı, koğuşlar sıkıntılı. İnsanlar iç içe yatıyor, koyun koyuna yatıyor, dar alanda yatıyor. Bunlar çok büyük sorun ve birçok kavgaların nedenlerinden bir tanesi de oradaki yaşam şartlarıdır. Genelde bizler isteriz ki uzun vadede yatanlar der ki keşke cezaevleri herkesin rahat edebileceği aktivitelerin, sportif faaliyetlerin olduğu ve de bahçeye bütün mahkumların çıktığı ama kalacağın, yatacağın yerin tek başına olması gerektiği şekilde yapılmasını arzu ederiz. Tabii ki bu külfetli olabilir. Fiziki şartların yeniden yapılması icap eder. Ama devletimiz ne yapıyor? F tipi yapıyor, T tipi yapıyor, L tipi yapıyor. İnsanlar iç içe yaşıyor. Eski zamanlarda 20 kişilik koğuşta 40 kişi yaşayabiliyordun. 10 kişilik koğuşta 20 kişi yaşayabiliyordun. Çünkü cezaevi yetersiz kalıyordu. Suç oranları yüksek olduğu için yatak yetersiz kalıyordu. O alana 10 kişilik yere bir 10 kişi daha koyabiliyordun. Ama biz istiyoruz ki keşke herkesin tek başına yatacağı koğuşlar yapılsın ve de aktivitelere de herkesin beraber olabileceği bir mekan yapılsın. Burada da sorunlu, sıkıntılı insanlar olursa hücre cezası verilip ama o hücrelerin de farklı bir şekilde caydırıcı olması için dizayna girmesi lazım. Ama şu andaki mevcut sistem kesinlikle hoş bir sistem değil. İnsanları hep mağdur eden bir sistem, bir düzen, bir koğuş düzeni ve cezaevi fiziki yapısı var. Bunun kesinlikle değişmesi lazım ama maalesef kimse buna önem göstermiyor. Cezaevindeyken dışarıyı görebiliyor muydunuz? Dışarıyı tabii kapalı cezaevi farklı, açık cezaevi farklı. Dediğim gibi açık cezaevinde dışarıyı görebiliyorsun ama kapalı cezaevinde dışarıyla kesinlikle irtibatın olmuyor. Sadece eğer hastaneye gidersen hastaneye gidip geldiğin yolu görebilirsin, oradaki insanları görebilirsin veya da başka bir cezaevine nakil gidersen veya sürgün gidersen o zaman dışarıyı görebiliyorsun. Yani ben kaldığım zamanlarda diyelim ki Sivas cezaevinde yatarken Ankara'da mahkemede yargılanmam gerekiyorsa ring aracına bindirilip Ankara'ya gidip geliyordum. Tabi giderken de gelirken de manzarayı kaçırmamak için, doğaya olan özlemimizi gidermek için elimiz kolumuz kelepçeli saatlerce ayakta durduğumu hatırlıyorum. En az 4 saat, 5 saat, 6 saat ayakta hiç oturmadan gidip geldiğimi hatırlıyorum. O doğanın güzelliğini kaçırmamak için. Tabii ki insanın dışarıya da ihtiyacı var, güneşe de ihtiyacı var, doğaya da ihtiyacı var. Bunları zaten özlemi içerisinde olduğumuz için hep görmek isteriz tabii. Bir gün Ankara Ulucanlar cezaevinden Yozgat cezaevine sevkim olmuştu. Hiç unutmam, Yozgat'ta beni hücreye koymuşlardı. Tabii hücreyi benden önce girenler çıkanlar hücreyi yakmışlar, yıkmışlar. Kılacak bir pozisyonda değildi. Sadece bir beton, üzerinde kötü bir yatak, dolabın dahi yoktu. Öylece onun üzerinde kötü bir battaniyede sarınıp yatıyorsun. Yatağın ucunda bir tane taş ve bir tane lavabom var. 2 metrelik bir alanım var. Tabii ben odanın içerisini, hücrenin içerisini böyle gözlemlerken gözüme penceredeki ufacık kibrit kutusu kadar bir ayna parçasına takıldı gözüm. Şöyle yaklaştım. Ufak demir parmaklıklar, parmağın dahi zor sığaracak bir şekilde bir parmaklık var demirden. Ona bu aynayı benden önce kim yatmışsa sakızla aynayı bu pencereye çaprazına ilintilemişler. Yani oraya bir yapıştırma yapmışlar. O aynaya bakıyorlarmış demek ki. Tabii ben de çapraz olduğu için dedim bu aynadan acaba nereye bakıyorlar diye şöyle aynaya bir yaklaştım ve gördüm ki cezaevinin 200-300 metre veya 400 metre dışarısında bir evi gözlemlediklerini oradan aynaya bakaraktan gördüm. O kadar bir hoşuma gitti ki anlatamam bunu. Saatlerce bir ay kaldım oradaki hücrede. O ayna bana öyle bir moral veriyordu ki bunu anlatamam. Sözlerime yansıtamam yani duygularıma. Ben saatlerce hiç yerimden oynamadan o aynadan o 400-500 metre ilerideki evi ve insanları görebiliyordum. Ve bu bana çok büyük bir mutluluk veriyordu. Dışarıya açılan bir penceremdi. Dışarıya açılan bir dünyamdı. Tabii zaman içerisinde askeri bir arama girdi. Rutin bir arama girdiğinde içeriği kontrol ediyorlardı. Ve komutanın bir tanesinin gözüne bu ayna ilişti. Ve yaklaştı.
açtı, aynaya baktı. Dedi ki sen ne yapıyorsun dedi. Bu aynanın burada ne işi var dedi. Niçin bu aynayı buraya koydun dedi. Tabii o bunun farkında değildi. Ve ben de dedim ki benden önce bir mahkum bunu yapıştırmış ama ben de sökmedim ve buradan dışarıya açılan bir pencereydi. Dışarıdaki bir evi görüyorum, bir manzara görüyorum ufacık bir şekilde ve bu bana mutluluk veriyor demiştim. Tabii ki bunu dediğimde dedi ki hayır dedi. Kırık olan bir ayna kesinlikle burada duramaz dedi ve bunu sökeceksin dedi. Ve tabii ben de itiraz ettim sökmemeye ve aramızda tartışma çıktı ve bir arbede yaşadım. Ve neticesinde aldı, aynayı aldı, yere attı ve aynayı kırdı. Zaten ufacık bir şeydi, o da dağıldı. Ve o kadar üzülmüştüm ki anlatamam. Dışarıya açılan bir dünyamı, bir güneşimi adeta yok etmişti. İnanın o duyguları anlatamam. Ve bana çok hazin gelmişti o günkü yaşadığım hadise. Cezaevindeyken en çok neyi özlüyordun? İnsanın özlemi hiçbir zaman bitmez. Çünkü insan cüz'i iradesi vardır, nefsi emmaresi vardır. Her şeyi hasretle yaşar, hasret çeker. O yüzden hapishaneler demek yokluğun olduğu, hasretliğin olduğu, çaresizliğin olduğu bir yer. Her şeyi insan özlüyor. Ailesini özlüyor, sevdiklerini özlüyor, yakınlarını özlüyor, doğayı özlüyor, yiyecekleri, içecekleri özlüyor. Her şeyi özlüyor. O yüzden sınır yoktur özlemde. Tabi onun hayaliyle, bir gün o özgürlüğü yaşama hayaliyle hep kendimize oturduk öyle. Yani bu özlemleri insanın tabii ki içerisinde bu hasretliği her zaman vardır. Bazen pencereden seyrederdim. Kış gelir, insan karda yürümeyi özler. Yaz gelir, insan yeşillikte, doğada yürümeyi, deniz kenarında yürümeyi, ırmak kenarında yürümeyi, orman içerisinde yürümeyi, toprak içerisinde yürümeyi özler. Yeşillik insana bir ayrı bir hayaldir. Her uzun yatar mahkumun yeşillikler içerisinde oturması bir hayaldir, bir güzelliktir, bir hasrettir. Toprağın içerisinde oturmak güzeldir. Keşke diyoruz cezaevinde de böyle bir yeşil alan olsa da elimizi ayağımızı sürsek, toprak olsa da vücudumuzdaki elektriği versek. Çünkü orada hastalıklar meydana geliyor, cereyan meydana geliyor. Nereye elimizi dokunsak her taraftan cereyana kapılıyoruz. Tabii ki onlar da hiç kimse tarafından yapılmayacak bir şeydir. Biz yeşili görmek için cezaevinde ne yapardık? Manava yazardık. Ne yazardık? Soğan yazardık veya maydanoz yazardık. Yeşili görmek için. Getirilen maydanozları bir çiçek gibi pet şişenin içerisine veya bir kavanozun içerisine koyar. Orada solana kadar, sararana kadar gider gelir. Onunla kendimizi avutur. Elimizi böyle okşardık onunla, oynardık onunla. Kendimizi öyle avuturduk. Çünkü yeşile hep hasrettik biz. Ama çaresizlik göremiyorduk. Bir gelecek planın var mıydı abi içerideyken? Tabii ki insanların her zaman planı bitmez, hayali bitmez. Birçok hayaller kurardık. Tabii ki bu kurduğumuz hayalleri 10 dakika sonra bozar, yenisini kurardık. Çünkü hayal bitmez. Senin de cezan uzun. Neticesinde birini bozar, birini kurardık. Gelecek kurardık. İşte çıktığım zaman şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu yaparım, bunu yaparım. Şöyle bir iş bulurum kendime veya şu işi kurarım diye birçok plan proje yapardık. Tabii ki onlar gün içerisinde bozulur, tekrar yapılır. Kendimizi böyle avutur giderdik yani. Çıktığında dünyada neler değişmişti? Cezaevine girmeden önce birçok şeyleri yaşayan bir insandık. Teknolojinin olmadığı çağda da yaşayan bir insandık. Niye? Ben köyde yaşarken teknolojik bir aletler yokturdu. Birçok ilkel şartlarla çalışmalar vardı. Ama içeri girip de uzun zaman sonra dışarı çıktığımızda birçok şeylerin değiştiğini gördük. Dünya zaten değişiyor, yeryüzü değişiyor, coğrafi şartlar değişiyor. Eski evler yıkılıyor, yenisi yapılıyor, park bahçeleri yapılıyor. Her şey değişiyor, fiziki şartlar değişiyor. Beni en çok derinden etkileyen insanların değişmesi oldu. Çünkü birçok dost dediğin insanlar artık dostluktan muaf olmuşlar. Birçok akraba dediğin insanlar artık senden uzak kalmışlar. Gönül dünyanı hep hayallerinde yaşatmışsın ama fiiliyata daha baktım ki dökemiyorsun. İnsanların milli manevi duygulardan uzaklaşması, ahde vefa duygularından alıkoyulması beni en derinden etkileyen budur. Birçok şeyler değişmiş. Tabi burada teknoloji de değişiyor. Şu anda teknolojinin en üst seviyesini yaşıyoruz. Teknolojiyle birlikte insanlığımızda gittikçe geriye doğru gittiğini üzülerek müşahede ediyorum.
Cezaevinden çıktıktan sonra nasıl bir hayat kurdun? Tabii ki hapishanede herkesin bir hayali vardır. Hayat kurma hikayesi vardır. Ben de tabii ki yıllarca acıları, yoklukları, sefaletlikleri, çileleri ve ölümden dönmeleri hep yaşamış bir insanım. O kadar sıkıntıları yaşadıktan sonra benim de tabii ki çıktıktan sonra hayatım olmalıydı. Güzel bir düzenim olmalıydı. Tertip, nizamlı bir gidişatım olmalıydı. İrademe hep sahip oldum, dirayetli oldum. Ve çıktıktan sonra da kendime güzel bir hayat kurmanın hayaliyle tabii ki işe başladım. Devletimin bana vermiş olduğu imkanları kullanaraktan hükümlü kadrosundan devletimin açtığı imtihanı kazanıp Spor Bakanlığı'na işe girdim. Tabii ki şu anda mücadele ettiğim alan biraz daha farklı. Mesleğim olan gazeteciliği yapıyorum. Çeşitli gazetelerde yazı yazıyorum. Bir işçi sendikası kurarak hayatıma devam ediyorum. Kurduğumuz işçi sendikasında da Sivas İl Başkanlığı'nı üstlenerekten mücadeleme devam ediyorum. Son olarak izleyicilerimize, gençlerimize, özellikle gençlere diyorum çünkü ne yazık ki gençlerimiz şu anda cezaevine girmeyi marifet zannediyorlar. Ve mahkumlara ne söylemek istersin? Tabii söylenecek çok şey var. Ama buradan mahkum olan arkadaşlara çağrımız şudur ki sabırla, metanetle günlerinizi beklesinler. Dirayetli olsunlar. Allah'tan hiçbir zaman ümidini kesmesinler. Umutlarına kilit vurmasınlar. Çünkü bizler çok ceza yattık. Bizlerden önceki insanlar ve birçok insanlar bizlerden daha fazla ceza yattılar. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadılar. Dirayetiyle, metanetiyle cezalarını bitirdi çıktılar. İnşallah diğer mahkum arkadaşlarımız da mağdur olmadan, birbirlerini mağdur etmeden, ailelerini de ve kendilerini de düşünerekten cezalarını güzel bir şekilde, sabırlı bir şekilde bitirip çıkmalarını temenni ederim. Allah'tan niyaz ederim. Çünkü oradaki yapılan hayat, yaşanan hayat zordur, acıdır, sıkıntılıdır. Gurbet cezaevleri daha sıkıntılıdır. İnsanlar bunu görüyorlar, biliyorlar. Mahkumların arasında bu da zaten her zaman konuşulan bir şeydir. Burada itidali ve sabrı bırakmamak, azimle günlerini beklemektir. İnşallah Rabbim kazasız belasız bütün mahkumlara tahliye olmayı ve o özgürlüğü yaşatmayı nasip eylesin. Ayrıyeten dışarıdaki insanlara bakıyorum da birçok insanlar basiretsiz işlerinden, lüzumsuz işlerinden uğraşan insanlar görüyorum. Ve suç teşkil eden işlerinden uğraşan insanlar görüyorum. Tabii ki hayat şartları zor, mücadele zor, geçinmek zor. İnsanlar iş bulamıyor, aş bulamıyor, istediği gibi yerlerde çalışamıyor. Çalışmadan para kazanmanın hesaplarını yapıyorlar yeni yetişen nesil. Şimdi yeni yetişen nesil çalışmadan para kazanayım diyen insanlara bakıyorsun. Çalışmadan nasıl para kazanacaksın? Bu da insanları gayrimeşru işlere sevk ediyor. Bu da gayrimeşru işlerinden de uğraşırsan bu da suç teşkil ediyor. Ve insanlarda bir özenti var. Şaşalı hayat yaşamanın özentisi var. Veya da işte kimi insanlara özeniyor, çetelere özeniyor, örgütlere özeniyor veya onların yanındakilerine veya liderlerine özeniyor. Ben de şunu yaparım, bunu yaparım diyor. İsim yapmanın peşinde giden insanlar görüyorum. Ama hazin bir sonla hayatları harap olup gidiyor hapishanelerde. Kimi insanlar o özentiyle giriyor ama sonunda hüsranla karşı karşıya kalıyor. Kesinlikle ne suça teşvik edilsinler, ne suçun peşinden gitsinler, ne de hapishaneleri ve hapishaneye giren hiç kimseye özen göstermesinler. Ancak yaşayan insanlardan ibret alarak ibretlik hale gelmemelerini Rabbimden niyaz ediyorum. Burada tabii ki devletimizi yönetenlere de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Toplumu adaletle yönetmek önemlidir. Hakkaniyetle yönetmek önemlidir. Ne diyor ecdadımız? Kadıyı öldürürsen adalet ölür. Adaleti öldürürsen devlet ölür. Ne diyor Şeyh Edebali? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sen toplumunu ezersen, ortada bırakırsan, efendime söyleyeyim çaresiz sıkıntılar içerisinde bırakırsan bir suç makinesi haline getirir. İçerisinde de dışarısında da insanları devlete ve millete düşman edersiniz. Ama istiyorum ki devletimizi yöneten büyüklerimiz itidarlı olsunlar, halkına sahip çıksınlar, ezmesinler, ezdirmesinler ve de hapishanelerdeki feryatları, acıları mutlaka duymaları icap eder. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz. Ama bazen oluyor aynı dili konuşmak değil, aynı duyguları paylaşmak daha önemli oluyor. Buradan herkese diyeceğim şu ki bizler ölümlü insanlarız.
fani bir dünyada yaşıyoruz ve bir gün Allahü Teala'nın huzuruna mahkeme-i kübraya çıkacağız. Ne yaparsak kendimize yaparız. Üstadlardan bir tanesi ne diyor? Malım diyor, mülküm, servetim evimde kaldı. Eşim, dostum, yakınlarım geçtiğim yollarda kaldı. Dostlarımdan birisi benden hiç ayrılmadı. Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı. Önemli olan toprağın üzerinde yaşıyorsak altında da nasıl hayat bizi bekliyor onu bileceğiz. Durum böyledir. İnsanlardan tek bir şeyimizde nedir? Arzu halimizde nedir? Yaşayış gerçeğini iyi bilmemizdir. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki ben insanları ve cinleri ancak beni tanısın, bana kulluk etsinler diye yarattım. Yine üstadlardan birisi ne diyor? Necip Fazıl, ya Allah'a baş eğersin, hiç kimseye eğilmezsin ya da herkese eğilir, hiçbir şeye değmezsin. Bütün mahkum arkadaşlarımıza Rabbimden hayırlı bir tahliyeler diliyorum. Sevdiklerine kavuşmalarını diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Ağzına, yüreğine sağlık abi. Evet efendim, sizleri Sivas merkezden alemlerin en yücesine, Yüce Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın.